Kosova'da neler oldu? Erdoğan rejimi, terörist ilan ettiği muhaliflere karşı cadı avını sürdürüyor. Haklarında herhangi bir suç delili veya hukuki bir süreç bulunmayan Gülen hareketine mensup insanlar, demokrasisi gelişmemiş ülkelerden kaçırılmaya devam ediyor. Malezya, Myanmar, Afganistan, Pakistan gibi ülkelerdeki kaçırılma olaylarının ardından bu kez Kosova'da 6 kişi daha kaçırılarak Türkiye'ye götürüldü. Kosova'da 18 yıldır eğitim faaliyetlerine devam eden Mehmet Akif Kolejlerine 29 Mart 2018 sabah saat 8:30 sularında kendilerini yerel güvenlik birimi olarak tanıtan bir grup tarafından baskın düzenlendi. Herhangi bir kimlik veya baskınla ilgili resmi bir belge göstermeyen şahıslar, okul müdürü Kahraman Demirez ve öğretmenler Hasan Hüseyin Günakan'la Cihan Özkan'ı öğrencilerin gözü önünde kelepçeleyerek gözaltına aldı. Aynı saatlerde bu kez resmi üniformalı kişiler okulların genel müdür yardımcısı Yusuf Karabina'nın arabasını trafikte durdurdu. Arabadaki 15 yaşındaki oğlu ve eşi Yasemin Karabina suçsuz yere darp edildi. Ardından Yusuf Karabina zorla kelepçelenerek gözaltına alındı. Olayın duyulmasının ardından Mehmet Akif Kolejlerinin genel müdürü Mustafa Erdem de durumu öğrenmek için gittiği emniyette gözaltına alındı. Çocuğu Mehmet Akif Kolejlerinde okuyan Türkiye'nin sayılı kardiyologlarından Profesör Doktor Osman Karakaya ise aynı gün saat 9:30'da evine yapılan baskınla gözaltına alındı. Neden kaçırılmıştı bu insanlar? Erdoğan rejimi ve ortaklarının hizmet hareketi gönüllülerine yaşam hakkı tanımaması ve her türlü hukuksuzluğu yapması artık beklenen şeylerdi. Ancak Avrupa Birliği yolundaki Kosova'nın ülkesinde yaşayan ve yasal oturma izni olan eğitimcilerin kaçırılmasında Erdoğan rejimiyle ortaklık yapması herkesi şaşırtmıştı. Okulların genel müdürü Mustafa Erdem 20, genel müdür yardımcısı Yusuf Karabina 21, Mehmet Akif Koleji Jakova Şubesi Müdürü Kahraman Demirez 12, kimya öğretmeni Hasan Hüseyin Günakan 26 ve biyoloji öğretmeni Cihan Özkan 5 yıldır Kosova ve Balkanlarda eğitim faaliyeti yapmaktaydı. Profesör Doktor Osman Karakaya ise 15 Temmuz 2016'da yapılan darbe teşebbüsünden çok önce ailesiyle birlikte Kosova'ya taşınmış ve işi dolayısıyla vaktinin büyük kısmını Afrika'da geçirmekte, ailesini ziyaret için Kosova'ya ancak 2 ayda bir gelebilmekteydi. Afrika'dan Kosova'ya ailesini ziyarete geldiği gün gözaltına alındı. Karakaya, diğer eğitimcilerden farklı olarak Ergenekon sanığı Mehmet Haberal lehinde sağlık raporu vermediği için Türk Derin Devleti yapılanmasının da hedefindeydi. Büyük şaşkınlık yaratan bu gözaltılar, Kosova Emniyeti yerel birimlerine sorulduğunda durumun kendileriyle ilgili olmadığını, gözaltıların Merkezi Yönetim ve Kosova İstihbarat Birimi AKİ tarafından yapıldığını ifade ettiler. Olayın sosyal medya ve basında duyulmasının ardından Başbakan Ramush Haradinaj, Twitter hesabından yaptığı açıklamada operasyondan haberi olmadığını, bu nedenle anayasa ve yasalardan aldığı yetkilere göre hareket edeceğini duyurdu. Cumartesi günü Ulusal Güvenlik Konseyi'nin acil toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada ise İçişleri Bakanı Filimur Sefaş ve İstihbarat Şefi Diriton Gaşi'nin kendisini bilgilendirmek zorunda olduğunu söyledi. Ardından "güvenimi kaybettiniz" diyerek ikisini de görevden aldı. Kosova medyası yaşananlara geniş yer vererek yapılan hukuksuzluğa vurgu yaparken Türkiye'nin resmi haber ajansı Anadolu Ajansı, haklarında herhangi bir yargı kararı bulunmayan bu insanları terörist olarak nitelendirdi. Anadolu Ajansı hukuksuz bir şekilde gözaltına alınan 6 kişinin elleri kelepçeli resimlerini yayınlayarak şahısların Türkiye'ye getirildiğini iddia etti. Ancak fotoğrafın polislerin kullanmadığı profesyonel kamerayla çekilmiş olması, fotoğraf çekilen odanın detaylarıyla Türkiye'nin Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç'ın odasına benzemesi ve fotoğrafta kullanılan Türk bayrağının emniyet birimlerinde değil, büyükelçiliklerde kullanılan bayraklardan olması, öğretmenlerin belli bir süre Türkiye'nin Kosova Büyükelçiliğinde tutulduklarına dair şüpheleri artırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan,
30 Mart 2018 Cuma günü Gülen Hareketi ile irtibatlı 6 Türk vatandaşının Milli İstihbarat Teşkilatı ve Kosova İstihbarat Birimlerinin ortak çalışmasıyla Türkiye'ye getirildiğini duyurdu. İşte bak, Milli İstihbarat Teşkilatımız Kosova'da yaptığı operasyonla 6 tane bunların Balkanlardaki en üst düzey yöneticilerini paketlediler, getirdiler. Bu arada Kosova'da güvenilir kaynaklar gözaltına alınan 5 öğretmen ve 1 doktorun sınır dışı edilmediğini iddia etti. Yerel kaynaklar, Anadolu Ajansı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kosova üstündeki uluslararası baskıyı ve Kosova halkının tepkisini azaltıp sınır dışı işlemlerini rahatça gerçekleştirebilmek için bu tarz açıklamalar yaptıklarını yazdı. Gözaltına alınan 6 kişinin avukatı Letrim Sila, Twitter hesabından müvekkillerinin Kosova'da olduğunu duyurarak, Kosova hükümetinin bir adım atması ve sınır dışı edilmeyi durdurması gerektiğini ifade etti. Müvekkillerinin sınır dışı edilmesi durumunda Türkiye'de işkenceye ve kötü muameleye maruz kalacaklarını yazdı. Perşembe günü durumdan haberi olmadığını ve bu operasyonun acil sınır dışı etmeyi gerektirecek unsurları taşımadığını duyuran Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj, birkaç saat sonra 6 Türk vatandaşının oturma izinlerinin bittiği için sınır dışı edildiklerini iddia etti. Fakat Mehmet Akif Koleji yetkilileri, öğretmenlerin 2022 yılına kadar oturma izinleri olduğunu gösteren belgeleri kamuoyuyla paylaşarak Kosova Başbakanı'nın gerçeği ifade etmediğini ortaya koydular. Kaçırılanların akıbeti hakkındaki spekülatif bilgiler ortamı her geçen dakika daha fazla geriyordu. Eğitimcilerin Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Büyükelçiliğe getirildiği, ardındansa havaalanında bekletildiğine dair sayısız haber geçildi. Olayları duyan öğrenci ve veliler kendi aralarında organize olarak İlk günden itibaren Kosova Meclisi ve Kosova Havaalanı'nda protesto gösterileri düzenledi. Kaçırılanların aileleri Kosova'daki diğer ülke elçiliklerini yapılan hukuksuzluklar hakkında bilgilendirdiler. Tüm dünyaya basın toplantılarıyla sosyal medya üzerinden seslenerek bu hukuksuzluğa engel olunmasını istediler. Avustralya, ABD, Almanya, İngiltere ve Kanada gibi ülkelerde Kosova büyükelçilikleri önünde yüzlerce insan toplanarak Kosova'da yaşanan hukuksuzlukları protesto etti ve kaçırılanların en kısa zamanda serbest bırakılmasını istedi. Avrupa Parlamentosu Yeşiller grubundan milletvekili Rebecca Harms, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi'ye öğrencileri dinle, Kosova'da hukukun üstünlüğünü koru mesajını iletti ve bu çağrısını birkaç kez yineledi. Öğretmenlerin avukatları ve eşleri Cuma günü saat 3 sularında Başbakanlığa resmi dilekçeyle başvurarak kaçırılanlar hakkında bilgi talep ettiler. Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj, kaçırılan öğretmenlerin meclis önünde bekleyen ailelerini ziyaret ederek üzüntülerini iletti ve "Bir daha asla aynı durumun oluşmasına müsaade etmeyeceğiz," dedi. Herkes kaçırılan 6 kişinin hala havaalanı ya da elçilikte tutulduğuna inanıyor ve Türkiye'ye götürülmemeleri için ellerinden geleni yapmaya çalışıyordu. Havaalanı yeni binası Birleşmiş Milletler yetkilileri tarafından arandı fakat kaçırılan öğretmenler bulunamadı. VIP olarak kullanılan havaalanı eski binası Birleşmiş Milletler yetkilileri tarafından aranmadığından mağdurların avukatları ombudsmanları göreve çağırdı. 2 ombudsman arama yapmak için havaalanına geldi. Fakat yetkileri olmasına rağmen hukuksuz olarak arama yapmalarına izin verilmedi. Bu sırada Kosova hükümet yetkilileri sık sık öğretmenlerin Türkiye'ye götürüldüğünü söyleyerek protestoların durdurulmasını istediler. Buna rağmen kimse havaalanını terk etmedi. Cumartesi sabahı kaçırılan öğretmenlerin yeni resimleri, VIP salonundan çıkarılışları ve uçak görüntüleri servis edildi. Cumartesi öğle saatlerinde Türkiye'deki avukatı Mustafa Erdem Bey ile yüz yüze görüşüldü ve Türkiye'de oldukları bilgisi ailesine iletildi. Ailesi, görüşmenin detaylarını ve görüşmede yaşananları dinlerken avukatın anlattıklarının ses kaydını yaptı. Ses kayıtlarını dinleyen Mehmet Akif Koleji yetkilileri, kaçırılanların kaçırıldıktan 1,5 saat sonra Türkiye Sabiha Gökçen Havaalanı'na götürüldüklerine kanaat getirerek
protesto gösterilerini sonlandırma kararı aldı. 2017 yılı Aralık ayında benzer şekilde kaçırılan Uğur Tokgöz-Bey, ülkeden çıkarılmadan Birleşmiş Milletler yetkilileri tarafından kurtarılmış ve hukuksuzluğa engel olunmuştu. Aynı olayın tekrarlanmaması için operasyonun bu kadar hızlı yapıldığı zannediliyor. Kosova Meclis Başkanı Kadri Veseli, 6 Türk vatandaşının hukuka müracaat edilmeden ve Başbakan'a yanlış bilgi vererek Türkiye'ye iade edilmesinde kimler görev aldıysa, bu şahıslar hükümet ve bürokrasiden uzaklaştırılacak şeklinde açıklama yaptı. Kosova Piskoposu Dodeluj Jerkji, Paskalya Bayramı'nın ana kutlama ayininde yaptığı konuşmada 6 kişinin sürgün edildiğini, bunun için çok üzgün olduğunu söyledi. Piskopos Jerji, "Biz onlara ihanet ettik, sizi koruyamadık, özür dilerim." dedi. Jerji, "Türklere ihanet edenler gelecekte kendilerine güvenilmesini nasıl bekleyecekler?" diye sordu. Kosova Meclis Başkanı Kadri Veseli, Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj ve Piskopos Jerji'nin açıklamalarına rağmen Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi'nin haklarında iddianame bile hazırlanmamış kişiler hakkında sınır dışı edilmelerinin tek nedeni Kosova ulusal güvenliğinin tehlike altına girmesidir şeklinde konuşması şaşkınlık yarattı. Anlaşıldığına göre Kosova devletinde de bir belirsizlik vardı. Kirli bir pazarlık şüpheden öteye geçti. Erdoğan, operasyonda dahil olan Kosova İçişleri Bakanı ve İstihbarat Başkanı'nı görevden alan Başbakan Ramush Haradinaj'a ateş püskürdü. Sanki kendi valisine talimat verir gibi "Kimden talimat alarak onları görevden aldın?" diye çıkıştı. İstihbaratın başındaki kişiyle İçişleri Bakanı'nı görevden aldı. Ben tabii şimdi soruyorum. Ey Kosova'nın başbakanı, kimin talimatıyla sen böyle bir adım attın? Yapılan bunca açıklamaya rağmen geri adım atmayan Erdoğan rejimi 6 Türk vatandaşını kaçırarak Türkiye'ye götürdü. Uluslararası birçok üst düzey yetkilinin bu operasyona izin verilmemesi için Kosova hükümet yetkililerine çağrıda bulunmaları da bu kaçırılma olayının önüne geçemedi. Yaşanan olay Avrupa Birliği yolundaki Kosova demokrasisinde derin yaralar açarken insan hakları ve onuru despot yönetimlere karşı bir kez daha mağlup oldu.